Hiç gerçekten sana ait olmayan bir hayat yaşıyormuş gibi hissettin mi? Sanki bir başkası tarafından yazılmış bir senaryoyu takip ediyormuşsun gibi. Ebeveynlerin, öğretmenlerin, arkadaşların, toplum hep bir yerlerde bir şeylerin yanlış olduğunu haykırıyor. Her gün uyanıyorsun. Hep aynı maskeyi takıyorsun. Sorumluluklarını yerine getiriyorsun. Sanki her şey yolundaymış gibi insanlarla etkileşime giriyorsun. Ama nihayet sessizlik geldiğinde o rahatsız edici soru ortaya çıkıyor. Gerçekten ben kimim? Carl Jung bu kopukluk hissinin bir tesadüf olmadığını düşündü. Aksine neredeyse hiç kimsenin cesaret edemediği derin bir sorunun belirtisiydi. Çoğu insan hayatı boyunca gerçek benliğini asla bilmeden yaşar. Sosyal rollerle, üretilmiş kimliklerle ve dayatılan beklentilerle kendilerini sınırlarlar. Daha kötüsü bunun tüm hayat olduğuna inanırlar. Kendi ruhlarını hiç tanımadan ölürler. Şimdi en önemli soru geliyor. Bu senin de başına geliyor mu? Kendin dediğin şey belki de sen değilsin. Kişiliğin, isteklerin, inançların bunların ne kadarı gerçekten sana ait ve ne kadarı küçüklüğünden beri başkalarının koyduğu kalıplar. Çocukluktan beri uyum sağlamaya koşullandırıldın. Kabul görmek için kendinden bazı yönleri gizledin. Jung buna persona dedi. Kendini korumak için taktığın sosyal maske. Ne kadar takınca o kadar uzaklaşırsın gerçek benliğinden. Bir gün o maske senin tüm varlığın haline gelir. Ama Jung uyardı. Gerçek benliğinden kopuk yaşamak bir bedel gerektirir. Bu bedel sıkıntı, tatminsizlik ve hep bir şeylerin eksik olduğu hissidir. Hiç ne kadar başarılı olursan ol boşluk hissettin mi? Sanki hep erişemediğin bir şey varmış gibi. Çünkü gerçekte ihtiyacın olan dışarıda değil. Daha iyi bir işte. Mükemmel bir ilişkide veya başkalarının takdirinde değil. İhtiyacın olan içindedir. Katmanlarca bastırılmıştır. Peki bu derinlere inmeye hazır mısın? Kendini bulmak bu yolda kolay değil. Gerçek benliğini keşfetmek yıllarca bastırdığın, unuttuğun veya çarpıttığın her şeyle yüzleşmeni gerektirir. İçine bakmalı ve kaçındığın parçalarla barışmalısın. Bu tek özgürleştiren yoldur. Bu videoda Jung'un bireyleşme dediği süreci inceleyeceğiz. Bireyleşme, bütünleşme, tüm parçalarını birleştirip gerçek özüne göre yaşamaktır. Hazır mısın? O zaman başlayalım. Çocukluğundan beri kabul görmek için belli şekilde davranman gerektiğini öğrendin. Nezaketli ol. Yüksek sesle konuşma. Öfkeyi gösterme. Başkalarını memnun et. Belki hep güçlü olman, zayıflıklarını gizlemen öğretildi. Şüphesiz bile güler yüzlü olman beklendi. Farkında olmadan dünyaya uyan bir kimlik oluşturdum. Jung buna persona dedi. Dünya önünde taktığın yüz. Uyum sağlamak için şekillendirdiğin versiyon. Aldanma. Hepimizin bir maskesi var. İşte evde, işte arkadaşlarla, sosyal medyada farklı davrandıysan bunu deneyimledin. Personel faydalı mı? Evet. Onsuz toplumsal ilişkiler kuramayız ama tehlike şu, bu maskeyle tamamen özdeşleşince gerçek benliğini unutursun. Kaç kez kabul görmek için gerçek düşünceni sakladın? Kaç kez yargı korkusuyla sustun? Kaç kez içinden bağırmak isterken gülümsedin? Personel bir süre sonra rol olmaktan çıkar. Varlığını ele geçirir. Artık sen değil, seçmediğin bir karakter olursun. Persona ruhunu doyuramaz. Kabul sağlar ama tatmin etmez. Övgü getirir ama gerçek mutluluk getirmez. Uzun vadede personayla yaşamak eksik bir hayat demektir. Ne eksiği olduğunu bile anlayamazsın. Dahası maskeye sarıldıkça gerçek özünden uzaklaşırsın. Peki persona gerçek benliğin değilse gerçekte kimsin? Bunun cevabını bulmak için madalyonun diğer yüzüne bakmalıyız.
Bastırılan bilinç dışına itilmiş parçaya. Jung buna gölge dedi. Gerçek benliğe yolculuk burada başlar. Ama dikkat et, gölgedekiyle yüzleşmek kolay değildir. Hazır mısın? O halde devam et. Eğer bu sırlar mantıklı geliyorsa, abone ol düğmesine tıkla ve kanala katıl. Desteğin için teşekkürler. Persona kabul görmek için taktığın maske ise gölge reddedilmemek için sakladığın her şeydir. Sorun şu, bastırılan yok olmaz. Tam tersine bilinç dışında güçlenir. Zihin gölgelerinde işler. Duygularını, korkularını ve seçimlerini etkiler. Jung gölgeyi psikenin gizli yüzü olarak tanımladı. Hayat boyu bastırılan her şey. Yasaklı arzular, kontrolsüz öfke, itiraf etmek istemediğin zaaflar, unutmak istediğin travmalar. En kötüsü şu ki pek çok gölge üyesi kötü bile değildir. Sadece bir zamanlar kabul edilemez olduğu söylenen parçalarındır. Örneğin çocukken çok meraklıysan usandırıcı diye susturuldun ve şimdi susmayı öğrendin. Öfkelenmeye hakkın olduğu halde yanlış olduğu öğretildi ve öfkeni içine attın. Duygularını göstermeyi zayıflık sanıp herkesi memnun etmeye odaklandın. Tümü gölgede saklandı. Patlama anını bekliyor. Patlama olmadı mı? Öfke patlaması yaşayıp pişman oldun mu? Birini kıskandın ama kendine itiraf edemedin mi? Eleştiriye aşırı tepki verdin mi? İşte bu gölgenin kontrolüne geçtiğinin göstergesi. Bilinçli olarak uğraşmazsan bozulma yaratır. İlişkileri, kariyeri, özgüveni sabote eder. Ama gerçek şu, gölge düşmanın değildir. Kişiliğinin en değerli yönleri orada yatar. Yaratıcılığın, özgünlüğün, gerçek gücün. Tam bütünleşmeye ancak onu kabul edince ulaşabilirsin. Kaçmak yerine içine bakman gerekir. Peki uzun süre bastırdığın şeyi nasıl ortaya çıkarırsın? Gölgeyi tüketmeden nasıl ışığa çıkarsın? Cevap, Jung psikolojisinin merkezi kavramında. Kendi de gerçek benlikte yatıyor. Şimdi bunu inceleyeceğiz. Persona maske, gölge bastırılan, gerçek benlik bunların ötesinde var olandır. Psikenin tümüdür. Gerçek sen ile dünyaya gösterdiğin yüzün uyumudur. Jung'a göre hayatın amacı toplumun önceden çizdiği yolu takip etmek değil, bütünleşmek, gerçek özünü keşfetmek ve ona göre yaşamaktır. Bu sürece bireyleşme dedi. Ama gerçek benlik kendiliğinden açığa çıkmaz. Belli belirsiz bir aydınlanma gibi karşısına çıkmaz. Onu araman gerekir. Bu yolculuk derin bir içsel keşif. Gizlemeye koşullandığın her şeyle yüzleşme, en özgün arzuların ile dış dünyanın kısıtlamaları arasında uzlaşmadır. En büyük engel korkudur. Yıllardır inşa ettiğin kimliği kaybetme korkusu. Seçimlerinin gerçekten senin olmadığını fark etmek korkusu. Uzun süre reddettiğin kişilik yönlerinle yüzleşmek korkusu. Bu korku çoğu kişinin gerçek benliğini asla bulamamasına neden olur. Hayat boyu personaya sarılıp gölgesini sahne arkasında sabote etmesine izin verir. Ama gölgeni bütünleştirip, maskelerini sorgulamaya başlayınca inanılmaz bir şey olur. Daha önce yaşamadığın bir özgürlük hissi başlar. Artık olmadığın biri gibi davranmana gerek kalmadığını görürsün. Herkesi memnun etmen gerekmediğini fark edersin. Daha özgün davranmaya, sadece başkalarının beklentilerini değil, kendi doğrularını gözeterek karar vermeye başlarsın. En ilginç yanı, kendine yaklaştıkça hayat anlam kazanmaya başlar. Eskiden açıklayamadığın kaygı ve hayal kırıklıklarının kökenini anlarsın. Neden hep aynı kalıpları tekrar ettiğini, neden bazı durumların seni bu kadar etkilediğini, neden bazı ilişkilerin yürümediğini kavrarsın. Hayatın boyunca bir şeyin sana yol göstermeye çalıştığını ama sen uyum sağlamaya odaklandığın için duymadığını fark edersin. Ama önemli bir nokta var. Bu yolculuk derin bir içsel keşif. Gizlemeye koşullandığın her şeyle yüzleşme, en özgün arzuların ile dış dünyanın kısıtlamaları arasında uzlaşmadır. En büyük engel korkudur. Yıllardır inşa ettiğin kimliği kaybetme korkusu.
Seçimlerinin gerçekten senin olmadığını fark etmek korkusu. Uzun süre reddettiğin kişilik yönlerinle yüzleşmek korkusu. Bu korku çoğu kişinin gerçek benliğini asla bulamamasına neden olur. Hayat boyu personaya sarılıp gölgesini sahne arkasında sabote etmesine izin verir. Ama gölgeni bütünleştirip maskelerini sorgulamaya başlayınca inanılmaz bir şey olur. Daha önce yaşamadığın bir özgürlük hissi başlar. Artık olmadığın biri gibi davranmana gerek kalmadığını görürsün. Herkesi memnun etmen gerekmediğini fark edersin. Daha özgün davranmaya, sadece başkalarının beklentilerini değil kendi doğrularını gözeterek karar vermeye başlarsın. En ilginç yanı, kendine yaklaştıkça hayat anlam kazanmaya başlar. Eskiden açıklayamadığın kaygı ve hayal kırıklıklarının kökenini anlarsın. Neden hep aynı kalıpları tekrar ettiğini, neden bazı durumların seni bu kadar etkilediğini, neden bazı ilişkilerin yürümediğini kavrarsın. Hayatın boyunca bir şeyin sana yol göstermeye çalıştığını ama sen uyum sağlamaya odaklandığın için duymadığını fark edersin. Ama önemli bir nokta var. Kendini bulma yolunu tek başına yürütemezsin. Bu yolculukta göz ardı edilen temel unsur bilinç dışı ve düşündüğümüzü, hissettiğimizi, davranışlarımızı şekillendiren arketiplerdir. Bunları anlamadan kim olduğunu tam kavrayamazsın. Şimdi buna bakacağız. İnsan zihni sadece gördüğümüz ve bilinçli biçimde anladığımızdan ibaret değildir. Psikenin büyük bölümü görünmez derinliklerde işler. Jung'a göre gerçek benliği bulmak için yalnızca rasyonel düşüncelerimize bakmak yeterli değildir. Bilinç dışının derinliklerine inmeliyiz. Orada kimliğimizi şekillendiren gizli kalıpları buluruz. Peki bu bilinç dışında, gölgenin ötesinde ne var? Bastırılmış anılar ve tanıdık olmayan arzuların ötesinde daha da temel bir katman var. Evrensel akıl yapıları, arketipler. Jung, insan psişesinin boş bir levha olmadığını, tüm insanlarla paylaşılan düşünce, davranış ve duygu kalıplarına doğuştan sahip olduğumuzu keşfetti. Buna kolektif bilinç dışı dedi. Kolektif bilinç dışından arketipler çıkar. Dünyayı ve kendimizi algılayış biçimimizi etkileyen ilksel imgeler. Bir hikayeye, efsaneye veya simgeye karşı açıklanamaz bir çekim hissettiysen, arketipler sende etkide demektir. Masallarda, filmlerde, dinlerde ve en çok da rüyalarında ve davranışlarında karşına çıkarlar. Örneğin kahraman arketipi hemen her kültürde vardır. Kendini bulma yolunu tek başına yürütemezsin. Bu yolculukta göz ardı edilen temel unsur bilinç dışı ve düşündüğümüzü, hissettiğimizi, davranışlarımızı şekillendiren arketiplerdir. Bunları anlamadan kim olduğunu tam kavrayamazsın. Şimdi buna bakacağız. İnsan zihni sadece gördüğümüz ve bilinçli biçimde anladığımızdan ibaret değildir. Psikenin büyük bölümü görünmez derinliklerde işler. Jung'a göre gerçek benliği bulmak için yalnızca rasyonel düşüncelerimize bakmak yeterli değildir. Bilinç dışının derinliklerine inmeliyiz. Orada kimliğimizi şekillendiren gizli kalıpları buluruz. Peki bu bilinç dışında, gölgenin ötesinde ne var? Bastırılmış anılar ve tanıdık olmayan arzuların ötesinde daha da temel bir katman var. Evrensel akıl yapıları, arketipler. Jung, insan psişesinin boş bir levha olmadığını, tüm insanlarla paylaşılan düşünce, davranış ve duygu kalıplarına doğuştan sahip olduğumuzu keşfetti.